Merhaba sevgili seyirciler. Komünist Gündem'in bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü, Cengiz Holding'in Kaz Dağları'nda başlattığı doğa katliamına karşı mücadeleye devam ediyor. TKP, Holding'e bağlı Truva Bakır Şirketi'nin Hacı Bekirler Köyü'ndeki Halil Ağa bakır madeni için yüz binlerce ağaç kesecek olmasına karşı ayağa kalkan binlerce yurttaşımızla birlikte kesim alanında yer aldı. Yağmaya, talana karşı mücadeleyi birlikte büyütelim açıklamasının yapıldığı eylemde Cengiz defol, bu memleket bizim sloganları atıldı. TKP Çanakkale Örgütü'nün bu hafta önemli gündemlerinden biri ise İsrail ordusuna patlayıcı ve silah taşıyan Almanya bandıralı Katrin yük gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçecek olması. Geminin giriş izninin iptal edilmesi için Çanakkale'de başlayan çalışmada konuyla ilgili bir de bildiri dağıtımı ve açıklama yapıldı. Çanakkale Boğazı Siyonistlere ve emperyalizme kapalı. Katrin gemisinin Çanakkale limanına giriş izni derhal iptal edilmeli. Limanlarımız İsrail'e malzeme taşıyan tüm gemilere kapatılmalı diyen TKP'liler Çanakkale halkını emperyalizme karşı mücadele etmeye çağırdı. Isimli geminin Çanakkale limanına giriş izni derhal iptal edilmeli. Limanlarımız bu gemiye ve İsrail'e malzeme taşıyan diğer tüm gemilere kapatılmalıdır. TKP, Diyarbakır, Van ve Dersim'de memleket sohbetlerinde bir araya geldi. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı bir köyde yapılan toplantıya TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural ve Parti Meclisi üyesi Damla Baytekin katıldı. Güncel siyasi tartışmalara değinilen toplantıda kimlik siyasetinin düzen siyasetiyle uyumlu bir politika olduğuna işaret edilirken emekçiler açısından sosyalizmin tek kurtuluş yolu olduğu ve bu düzene karşı emekçilerin mücadelesinin önemine dair vurgu yapıldı. Geçtiğimiz hafta BSM tarafından yayınlanan Gerçekle'nin belgeselinin ilk gösterimi İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir'de Türkiye Komünist Gençliği ile gerçekleştirildi. BSM'nin YouTube kanalında yayınlanan belgesel, Lenin'e dair üretilen yalanların gerçeklerini gün yüzüne çıkarıyor. Türkiye Komünist Gençliği'nin de katılım gösterdiği 18. Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri toplantısı İtalya'da gerçekleştirildi. Avrupa gençliği, emperyalist savaşa ve kapitalist sömürüye karşı ayağa kalk. Yeni toplum için, sosyalizm için Ekim bayrağını yükselterek birlikte mücadele edelim sloganıyla yapılan toplantıda gençlik hareketinde burjuva postmodern ideolojilerin etkisi, komünist gençlik örgütlerinin işçi sınıfı gençliği içerisindeki güncel görevleri, kadın eşitliği, çevre sorunları ve ırkçılık karşıtı mücadelede 21. yüzyılın sorunları başlıkları üzerine sunumlar yapıldı. Toplantı bütün delegelerin katkılarıyla hazırlanan ortak açıklama metniyle sona erdi. TKP Almanya örgütü, TKP'nin 14. kongresi doğrultusunda 9-10 Kasım tarihlerinde Dresden'de konferansını gerçekleştirdi. TKP Merkez Komite üyesi Cansu Oba'nın katıldığı konferansta Türkiye'deki siyasi gelişmelerin ve TKP'nin bu gelişmelere müdahalesinin yanı sıra Almanya'daki siyasi gelişmelerde Türkiye ve Almanya işçi sınıfını ilgilendiren boyutlarıyla ele alındı. Konferansta TKP'nin komünizmin dünyada daha etkili bir hareket haline gelebilmesi için uluslararası alana yapacağı katkılar açısından Almanya örgütüne düşen görevler de gündem edildi. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi tarafından başlatılan aydınlanma seminerleri, evrim kuramı ve insanlık tarihi atölyeleri Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam ediyor. TKP Mamak Akşemseddin Semtevinde ise 9-13 yaş grubu için başlatılan atölyelerde çocuklar hücre kuramını mikroskop başında keşfedip MTA Tabiat Tarihi Müzesi'ne düzenlenen geziye katıldılar. Urla Halk Temsilcileri Meclisi Yaşam Hakkı Komisyonu kentin tarımsal sorunlarına dikkat çeken bir panel düzenledi. Ziraat Mühendisi Emel Rona Çetin'in moderatörlüğünde gerçekleşen ve Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, Bademler Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Kulaç'la Özbek Balık Kooperatifi Başkanı Yaşar Koç'un konuşmacı olarak katıldığı panelde kırsal nüfustaki düşüş, üretimde planlama olmaması, tarım topraklarının ranta açılması, miras nedeniyle arazilerin küçülmesi gibi sorunların Urla'da da tarımı olumsuz etkilediğine değinildi. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, İzmir Buca'da faaliyete geçen Işıkçılar Cemaati'ne ait Özel İhlas Vakfı Yusuf Ziya Yalçın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'na karşı Üçkuyular Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamada devletin yetersiz yurt kapasitesi yüzünden emekçi çocuklarının tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakıldıkları vurgulanırken, Buca Belediyesi de yaptığı usulsüz işlemlerle bu yurdun inşasında ve açılmasında paydaş olmuştur ifadelerine yer verildi. Türkiye Komünist Partisi Buca örgütü de eyleme destek verdi. İmar planında 4 kat izin verilen alanda yurdun inşaatı için yapı ruhsatı 5 kat olarak neye istinaden düzenlenmiştir? Soruyoruz. İmar planında kreş alanı olarak belirtilen bu alanda neye istinaden yurt amaçlı yapı ruhsatı düzenlediniz? Yapı ruhsatı düzenlemediyseniz bu cemaat yurdu nasıl açıldı, nasıl çalıştırılıyor? Ve haklıysak neden bu yurt kapatılmıyor, mühürlenmiyor? Bizler layık, cumhuriyetçi, bağımsız, planlı bir ekonomisi olan bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu ülkelerle birleştik, bu ülkeler doğrusunda buradayız. Bu ülkelerle hesap soruyoruz. Buca'da ve tüm ülkemizde tarikatların, cemaatlerin peşini bırakmayacağız. Türkiye Komünist Partisi heyetinin Lübnan ziyareti Lübnan basınında da geniş yer buldu. Lübnan Ulusal Ajansı ve Lübnan 24 haber sitesi ziyareti TKP Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı. Davamız aynıdır ve Filistin halkını terk etmeyeceğiz. Bölgedeki saldırganlığa karşı dayanışma çağrısı başlıklarıyla haberleştirdi. Lübnan halkı ile Dayanışma Derneği gibi kurumsal internet sayfalarında da ziyaretin haberine yer verildi. Ziyaretin paylaşıldığı bir diğer uluslararası mecrada Avusturya Emek Partisi'nin yayını oldu. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın Lübnan ziyareti esnasında katıldığı radyo programı çarşamba günü yayınlandı. Lübnan Komünist Partisi'nin Şavtel Şahap yani Halkın Sesi radyosunda yayınlanan programda Okuyan, Lübnan ziyaretinin Lübnan Komünist Partisi ile ilişkilerini derinleştirmesini sağladığının altını çizdi. AKP hükümetinin halkın Filistin halkıyla dayanışma konusundaki hassasiyetini nasıl istismar ettiği, komünistlerin İsrail'in Türkiye'deki etkisine karşı yürüttükleri ideolojik mücadele ve Filistin halkıyla dayanışma için düzenlediği eylem ve etkinlikler ve TKP'nin Lübnan Komünist Partisi ve Lübnan halkıyla dayanışmaya nasıl devam edeceği programın gündemleri arasındaydı. Ziyaret heyetinde yer alan TKP Parti Meclisi üyesi Yiğit Günay'ın Sol Haber'de yer alan Lübnan izlenimleri, savaş yalnızca cephe hattında yürümüyor başlıklı yazısında 1948'de İsrailli çetelere karşı direnişi ilk örgütleyen Lübnan Komünist Partisi'nin kurulmasına öncülük ettiği hastaneler, sığınma evleri ve temel ihtiyaç merkezleri ele alınıyor. Heyete eşlik eden gazeteci Musa Özuğurlu, yeni arayışta yayınlanan 2 adımlık Lübnan'a gitmek o kadar zor mu başlıklı yazısında Lübnan Komünist Partililerin ülkede dayanışmayı büyüttüklerini anlatırken dayanışma çağrısında bulundu. İzmir Selçuk'ta anneleri hurda toplamaya gittiği için sobanın devrilmesi sonucu yanarak hayatını kaybeden çocuklara yönelik Türkiye Komünist Partisi'nden bir açıklama geldi. TKP İzmir İl Örgütü yaptığı yazılı açıklamada artık yeter diyerek birileri servetini katlarken birileri de barakadan konutlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu düzen çocukları öldürüyor. Birinin acısı bitmeden yenileri ekleniyor. Her yeni güne bir felaket haberiyle uyanıyoruz sözlerine yer verdi. Yangınla ilgili olarak AKP adına söz alan Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bu sorumluluğu açıkça reddetti. Acılı günde söylemek istemiyorum. Yani annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla alakalı hep bir çağrıda bulunuyorum. Yani hep beraber ortak yeni bir sistem üzerinde konuşalım diyorum. Yani siz dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, her şeyi bir paraya bağlıyorsunuz. Yani bütün mesele bu problemlerin olmasının sebebi parasal sebepler mi? AKP'li Özlem Zengin'e yanıt Kadın Dayanışma Komitelerinden geldi. Kadın Dayanışma Komiteleri yaptığı açıklamada Özlem Zengin'e kötü bir haberimiz var. Biz her şeyi paraya bağlayacağız. Devlet kaynaklarından verdiği 3 kuruşluk yardımlarla övünen utanmazların da dünyalarını başlarına yıkacağız dedi. Açıklama, altın yaldızlı saraylarından ahkam kesenlere sesleniyoruz. Çenenizi kapatacaksınız başlığıyla basında yer aldı. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, küresel gelişmelere dair X hesabından yaptığı paylaşımda açıklamalarda bulundu. Elon Musk'ın ABD kabinesine girecek olmasına ilişkin kolektif manyaklık. Trump, kabinesine şu anda özel mülkiyetinde gevezelik ettiğimiz dükkan sahibini almaya karar verdi. Yanı sıra bir sürü fanatik Siyonist de Ocak sonunda üst düzey görevlere getirilecek değerlendirmesini yaptı.
Okuyan, sınırların yeniden çizilmesi için büyük güçlerin ve kendini muktedir gören küçük devletlerin harekete geçtiğini vurgularken, bu dönemde insanlığın ayağa kalkarak direnç örnekleri yaratması gerektiğini belirtti. 18 Kasım 2015'te yitirdiğimiz TKP'li aydın, yayıncı ve çevirmen Gün Doğan Görsev'i ölümünün 9. yılında da her yıl olduğu gibi eğitim içerikli bir etkinlikle anıyoruz. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla Yazılama Yayın Evi'nden çıkan Devrimin Gölgesinde kitabıyla ilgili bir genç okuru buluşması düzenleniyor. Doğan Görsev, başta Komünist Manifesto olmak üzere dilimize kazandırdığı birçok Marksist eserle ve konuk yayınları başta olmak üzere kurduğu yayın evleriyle okuruna ulaştırdığı birçok kitapla ülkemizin düşün tarihine iz bırakmış bir aydındı. 1951'den beri TKP'li bir komünist olan Görsev, Onur Kurulu üyesi olduğu Barış Derneği'ne açılan davada aynı zamanda TKP davasında da sanık olduğu için idam istemiyle yargılanan tek kişiydi. Sürgünde de ülkesine dönünce de partili mücadeleyi bırakmadı. Anma etkinliği Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 17 Kasım Pazar 15'te gerçekleşecek. Bizi izleyen gençleri Pazar günü yapılacak etkinliğe davet ediyoruz.